Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. Kullanacağım ip şöyle orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3 numara. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Evet, şöyle birkaç sıra haroşa lastik hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 olması gerekiyor. Şöyle yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz, şöyle 3 ilmek düz, 1 ilmek örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. 3 ilmek düz, 1 ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. 3 düz, 1 ilmek örmeden alıyoruz. Sıra sonunda 3 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğini de düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sesimden dolayı da kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Sesim bayağı bir çatallı çıkıyor. Şöyle ikinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra birinci sırada ne yaptıysak aynısını yine 3 ilmek düz, sıradaki ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Birinci sıra ön yüzünde yaptığımız işlemin aynısını üçüncü sıra ön yüzünde yaparak devam ediyoruz. Bakın 3 düzden sonra bir ilmek örmeden aldım. 3 düz ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta olacak. Sıra sonunda 3 düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bu modelde arka yüzünde hep ters örülecek. Farklı bir işlem yapılmayacak. Onun için model kurması gayet kolay. Evet, dördüncü sıramızda tamamladık. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi farklı bir işlem yapıyorum. Beşinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 3 ilmek ters örüyorum. Şöyle tellendirmeden alalım. 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi yine örmeden aldım. İpim arka tarafta. 3 ilmek ters. 1 ilmek örmeden alalım. 3 ilmek ters. Bu ilmeğimizi yine örmeden alalım. Sıra sonunda 3 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Kenar ilmeğini ben düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. 7. sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğinden sonra yine 3 ters ilmek örelim. Daha sonraki sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. 3 ters ilmek, sıradaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yani 7. sıra ön yüzündeyim. 5. sırada ne yaptıysak aynısını 7. sırada yapıyoruz. 3 ters ilmekten sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Modeli bir kez kurduk. Modelimiz hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Güzel, farklı, şöyle spor bir model. Çok çabuk ilerleyen bir model. Yani örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Kenar ilmeğimi de düz örerek 8. sırayı tamamladım. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada 1. sırada ne yaptıysam aynısını yaparak devam ediyoruz. Modeli tekrar kuruyorum. 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örüyorum. Bakın, kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. Şu örmeden aldığım ilmeğe gelince yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 3 düz, 1 ilmek örmeden alalım. Modelde kaydırma yok. Bakın, aynı şekilde devam ediyorum. 1. modeli nasıl kurduysam 2. modeli de aynı şekilde kuruyoruz. 3 düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 3 düz, 1 ilmek örmeden aldım. 3 düz ilmek, 1 ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örerek devam edelim. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 düz, 1 ilmek örmeden alıyoruz. 1. sırada ne yaptıysam 3. sırada aynısını yaparak devam ediyoruz. 3 düz ilmek, 1 ilmek örmeden alalım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Şuradaki bakın ters ilmekleri yapacağız. 5. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örüyoruz şimdi. 3 ters ilmek. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. İpimiz yine arka tarafta. 3 ters ilmek. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. 3 ters ilmek. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. 3 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz örerek 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizi ters öreceğiz sadece. Evet, sıra sonuna kadar
ters örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. 7. sıra ön yüzüne geçtim. 5. sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz yine. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters, şu şekilde. Daha sonraki ilmeğimizi örmeden alalım. 3 ilmek ters, sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. 3 ters ilmek, 1 ilmek örmeden alıyorum. Sıra sonunda 3 ters, daha sonra kenar ilmeğini düz örüyorum. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, 8. sırayı da tamamlayarak modeli ikinci kez kurmuş olduk. Bakın buraya kadar bir model kurduk. Buradan sonrasında yine bir model daha kurduk. Toplamda 2 model kurmuş olduk. Arka yüzü de bu şekilde. 2 sıra haroşa lastik üzerine yaptım bu parçayı. Burada da şöyle hazır lastik uyguladım. Onun üzerine modeli kurdum. Hangisi hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Bence buna da gayet güzel oldu. Şöyle. Bu lastiği uygularsanız ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz modeli başlar. Yani kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğiniz ters olsun. Ön yüzünde. Şu şekilde düzleriniz tam denk gelecektir o zaman. Buna dikkat edersiniz eğer bu lastiği kullanacaksanız. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yakadan başlama modellerde de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter. Yani çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel, kullanışlı, yapımı kolay ve şöyle kabartmalı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.